Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte Şam kurabiyesi hazırlayacağız. Böyle pastanelerden aldığımızdan asla bir lezzet farkı olmayan Şam kurabiyesi tarifi olacak. Lezzetine hayran kalacağınız ve portakalın mevsimi geçmeden sürekli yapmak isteyeceğiniz bir kurabiye tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Malzemelerimin de sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Kabımın içinde oda sıcaklığında eritmiş olduğum 125 gram margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir paket de kabartma tozu ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir çay bardağı tatlı yoğurt ilave ediyorum oda sıcaklığında. Bir çay kaşığı zerdeçal ilave ediyorum. 3 tane yumurta ilave ediyorum. 2 tane yumurtamın sarısını kurabiyemin üzerine ayırdım. Bir tane portakal kabuğumu da rendeledim. Hemen onu da ilave ediyorum. 1,5 su bardağı da şeker ilave ediyorum. Evet, şimdi unumu almadan önce kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım. Hemen bunu da belirteyim. Vanilya da kullanabilirsiniz. Bir paket ben kullanmak istemedim. Çünkü neden derseniz portakal kabuğu kullandığım için ben vanilya kullanmak istemedim. Sizler dilerseniz bir pakette vanilya kullanabilirsiniz. Tamam, yeterli. 5,5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden unumuzun kalitesine de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Tamam, yeterli. 4-5 dakika yoğurdum pürüzsüz hale gelinceye kadar. Hemen böyle toparlıyorum. Bunu da belirteyim. 5,5 su bardağı unumun hepsini kullandım. Şimdi kurabiyelerimizin şeklini verelim. Yumurta büyüklüğünde bir parça alıyorum. Avucumun içinde yuvarlayıp yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Hemen bunu da belirteyim. Kurabiyelerimizi daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim, bilginize. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi yumurta sarımızı da ilave edelim. Böyle eşit olacak şekilde ilave edelim ki yumurta sarımızı bütün kurabiyelerimiz eşit bir şekilde kızarsın pişerken.
Şimdi böyle jiletimle bütün kurabiyelerimin üzerine çarpı olacak şekilde çizik atıyorum. Sizler jilet kullanmak istemiyorsanız bıçakla veya başka bir aletle de yapabilirsiniz. Yani eğer jilet kullanırsanız da çok dikkat edin. Çünkü jilet çok keskin. Elinizi kesmeyin, Allah korusun. Tamam, şimdi cevizimizi ilave edelim. Yani şu şekilde kurabiyelerinizi alıp bu şekilde de batırabilirsiniz. Hemen bunu da göstermiş olayım. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp kurabiyelerimi pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede de değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, kurabiyelerim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda 25 dakikada pişti. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Şimdi kurabiyelerim 15-20 dakika dinlensin. Dinlendikten sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Kurabiyelerim tamamen soğudu. Hemen böyle servis tabağımın içine almak istiyorum. Hemen böyle altına da göstereyim. Altı da üstü de eşit bir şekilde kızardı. Hemen böyle tepsimi kaldırmak istiyorum. Hemen böyle bir tanesini alıp iç dokusunu da göstermek istiyorum. Hemen şöyle yakından göstereyim. Bakar mısınız? Yani o kadar güzel bir kurabiye tarifi oldu ki kesinlikle lezzetine, dokusuna hayran kalacağınız bir kurabiye tarifi. Böyle iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani içi de tel tel kabarmış, asla hamursu bir kurabiye tarifi değil. Kesinlikle portakalın mevsimi bitmeden sıkça yapmak isteyeceğiniz çok güzel bir kurabiye tarifi oldu. Kesinlikle tavsiye ederim, yapmanızı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda, sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve kanalımın da çok iyi yerlere gelmesine vesile olursunuz. Ve kanalıma hala abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.